Herkese selamlar. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Zeymet tekniğini Hektaş için uygulayacağız. Çoğu insanın cesaret edemediği Hektaş'ı inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Kendi metotlarımızla Zeymet tekniğini uygulayarak bir süredir, uzun süredir hatta düşmekte olan Hektaş'ı ana periyotta dönüş yerinin neresi olduğuna dair öngörülerde bulunacağız. Dilerseniz hemen periyotlarımızı tanıyalım. Birinci döngüsel zamanımız ve ikinci döngüsel zamanımız gördüğünüz gibi 45 katımızda burada muntazam bir şekilde yerleşti. Hektaş'a baktığımızda Hektaş şu an 19. katın altına sarkmış durumda. Dönüş yeri 22. kat. 22. kattan 19. kata kadar düştü. Hemen birinci döngüsel zamanda ana periyodumuzu bir açalım. Evet, biraz da büyütelim onu. Şöyle 4x yapalım. Evet. Biraz yakınlaştıralım. Net görelim her şeyi. Gördüğünüz gibi ana periyotta çıkmaması gereken yere çıkmış. Normalde buradan bir dönüş düzeltme yapması lazımdı. Yani 764'ten dönüş yapması gerekiyordu. Üstüne sarkıp ondan sonra aşağılara düzeltmeyi yapıp tekrar toparlayıp 764 ile ilgilenmesi gerekiyordu. Yalnız burada direkt kırmış 764'ü. Çok dehşet bir kırılımla bu kadar hacim boşa gitti. Tabii boşa giden bir şey yok. Hemen bir alt periyodumuzu açalım. Alt periyodumuzda şu an 618 desteği üzerindeyiz. Şöyle biraz da büyütelim. Evet. 618 desteği üzerindeyiz. 19. kattan aşağı sarkmışız. Desteğin üzerinde duruyoruz. Her an destek aşağı yönde kırılabilir vaziyette duruyor. Peki en küçük periyodumuzda birinci döngüsel zamanda en küçük periyodumuzda ne yapıyoruz? Aşağı yukarı tavana ulaşamamışız. 764 dönüşümüz var. 764 bizi o periyotta 236'ya kadar sürükler. Yalnız baktığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla 764'ten 236'da sadece bir tepki oluşmuş. 236'nın üstüne çıkamamışız. Orada tutunamamışız. Orayı da kırmışız. En küçük periyotta artık kanal dibimiz bizim en büyük desteğimiz. İlk önce 618'in kırılması lazım. Eğer kırılmazsa yukarı yönlü devam hareketleri görürsek 19. kat direncimiz. Hemen oraları bir etiketleyelim. Bakalım nerelere kadar gelebilir. Şuradan hemen bir etiket yapıştıralım. Evet, kırılmaması gereken bölge burası. 7 sent. 7 sentin artık kuruş sentleri de vardır ama 7 sent burada. Burası 7 küsur olması lazım. 7 sent. Şöyle hesaplayacak olursak 7 8'e kadar, evet, ona bölsek 7 10 7.02'ler 7.03'ler bu civarı kırmaması lazım. Peki kanal dibimiz nereden geçiyor? Hani ortalama olarak bakılırsa şurada kırıp tekrar geri döndüğünü düşünürsek, yani şu bölgeler bizim kanal dibimiz, yani yörüngemiz, dip yörüngemiz burası. Evet, 5 sentler gözüküyor. Şöyle biraz kaydıralım. Evet, hala 5 sentler. 5 sent burada, 5.2 sent. Evet, orayı da geçtik. Şimdi bir de şu şekilde bakalım. Periyotlarımızı şöyle kapatalım. Şunu da kapatalım. Tabii 618'in kırılması gerekiyor. Şimdi bu en düşük periyodumuz.
Bu en düşük periyodumuzun bir de yükseleni var. Yükselenine bakalım. Yükselenini biraz büyütelim buradan. Evet. Yükselenine baktığımızda 0.5'ten dönmüş. Geriye doğru gidildikçe 618 dönüşü var. 618 dönüşü burada gördüğünüz gibi 382 236'dan dönüş yapılmış gibi duruyor. Evet. En düşük periyodun 236'sından dönüş yapılmış. İkisinde de kanal dibi yapılmamış. Artık burada kanal dibi yapacaktır. Burada bakıldığında eğer yükselen periyottan destek alırsa o da daha da bir üst seviyelerde şuralarda yakalayabilir. Yani buranın yani 618'in kırıldığını düşünürsek ilk önce yükselen kanal dibi kesmezse artık o anki zaman dilimindeki periyottaki kanal dibi yapılır. Burada 3 farklı noktamız var. Kırılması gereken nokta ve dipteki desteklerimiz. Yukarıya gidecek olursa yukarıda 8 sentlerin üzerinde 8.8'lerde 19. katımız var. Şurada da 19. kat 9 sent. 9 sent değil de o 8 sentin biraz yani 8.9 sent diye tabir edebiliriz. 0.89 diyelim. Tam olsun. Şöyle baktığımızda dikkatimizi çeken başka ne gibi detaylar var? Hemen ona da bakalım. Şuradan üst periyodumuzu açalım. Biraz büyütelim. Evet. Burada da bizim yükselende bir üst periyodun gördüğünüz gibi 382'si var altta. Ona da bakalım. Daha ne kadar gider diye düşünüyoruz. Onun öngörüsünü yapıyoruz. Buranın kırılmaması gerekiyor normalde. 618'den de dönebilir. Ama yine de biz diplerimizi bir oluşturalım her ihtimale karşı. Şurada da 4 sentlerimiz var. 4.3 sentler. Evet. 4.3 sent. Yani 0.043'ler var. En büyük destek burası zaten. Buranın buraya gelecekse bile burayı kırmaması gerekiyor. En son burası. En son durak burası. Buranın da kırılımıyla artık daha da nereye gidebilir diyebiliriz. Bir üst periyodumuzu da açalım. Ona da bakalım. Evet. Şunu da büyütelim. Şuradan evet. Şunu 4x yapalım. Şunu da 3x yapalım. Tamamdır. Evet. Ana periyottaymış pardon orası. Evet 382 ana periyotta. Ara periyotta burada 236 bir üst periyodunda yükselende 236 var. Bunlar tabii yükselir vaziyette. Buraya kadar gelir mi? Gelir. Biz yine de oralara da bir etiket atalım. Tamam. 0.5'ler. Evet desteklerimiz bunlar. Topu bu kadar desteğimiz var. Bir de diğer birinci döngüsel zamandaki periyotlarımızı da açalım. Görelim neler var neler yok. Evet. Evet bütün yörüngelerimiz bunlar. Bu kadardan ibaret. 618 kırılırsa eğer döngüsel zamanda birinci döngüsel zamandaki ikinci periyodumuz burası kırılırsa artık burada üçüncü periyodun en alt periyodun tabanı var. Bu tabandan dönmesi gerekir.
Eğer buradan yukarı doğru hamle yaparsa 19. katın üstüne atması gerekir. Dönüş yeri muhtemel burası da olabilir. Yani 618'in üstünden dönüş de yapabilir. Bu şekilde kanalları burada karşılayabilir. Şuraya baktığımızda şurada bir desteğimiz var. Burada bir yapılmış. Burada 2. Buradan tekrar yukarı tırmanıp tekrar aşağı salabilir. Üçüncüyü burada yapıp ikili dip benzeri. Evet. Hemen şekillendirelim olayı. Şurada biz şurada bir gördüğünüz gibi destek bölgemiz var. Bu destek bölgemizden bir düşüş, 2 düşüş, 3 düşüş yapabilir. Yani ikili dip çalışmasına benziyor. Şuradan dönüş yapıp şuralardan tekrar toparlayıp şöyle yol alabilir. Tabi buraya uğramayacaksa, artık bu bölgeyi de kırarsa buralara kadar gelir. Yani burada ikili senaryo var. Bu bölgenin kaybedilmemesi lazım. Kaybedilirse buradan aşağı iner. Katlar arası Fibonacci'de neredeyiz? Bir de ona bakalım. Evet, burada 0.5'ten destek alınmış. Şu an 764'ün altına sarkmışız. Üstünde tutunsaydık 618'in kırılma ihtimali vardı. Evet, şu an altındayız. Tabi şurada bir sekme işlemleri yapıp buradan dönüş de yapabilir. Yukarıya kadar. Bu iki mumla da tırmanabilir. Her şey şurada gördüğünüz 764'ün üstünde kalmasına bağlı. Buradan tekrar bir destek alıp tırmanış yapar mı? Yapar. Evet, şuraya açısal değere bakalım bir. Şu açıya baktığımızda tekrar gelip buralarda sekip tekrar aşağı dönebilir. Evet. Bu hareketleri yapabilir. Bu ayın mumunu yukarıya kadar vurup buralarda sekme hareketleriyle aşağı dönüş yapabilir. Tabi bu öngörü. Burada şu da gözden kaçmamalı. Çok sert düşüşlerde en son bölgeler hızlı geri çekilme yaptığı için iğne ucu olmak zorunda. Yani bizim iğne uçlarımızda nasıl şu şekilde güçlü, yani ters omuz baş omuz şeklinde. Yani bunu yapacak olursa burada buradan yukarı dönmemesi lazım. Aşağı kadar inip en azından kanal diplerini test etmesi lazım. Yani şu hareketi de yapabilir. Şuradan dönüş yapıp, yani burada sert bir mum atabilir aşağıya. Şuradan yukarıya doğru dönüş yapabilir. İki senaryomuz var. Evet. Şurada şu hareketlerle dönüş yapma ihtimali var. Evet, iki senaryomuz var. Direkt aşağı inebilir. Yukarı çıkıp tekrar ikili dibe koşturabilir. Şu hareketi de ikili dip şeklinde yapabilir. Yani ters omuz baş omuzu bu şekilde de tamamlayabilir. İki hareket söz konusu. Eğer buradan dönecekse artık burada omuz halledip omuz tarafını halledip buradan dönebilir. Yani diyeceğim o ki kanal dibine kadar gelmiş artık. 618'in altına bir sarkıp tekrar yukarı da dönebilir. Ama burada fiyatın
şu anki ne yapacağıyla ilgili bu mum tabii ki yeşile dönmesi halinde yukarıdan dönüş aranmalı. Eğer kırılırsa artık omuz baş omuzu yukarıda yapacak demektir. Yukarıya gidebilir diyebiliriz. Burada eğer ki 618'in altına sarkılırsa artık yönümüz, bizim hedefimiz buralar. Bir dahaki aya da bu mumda düşüp tekrar burayı kırdığını düşünelim. Tekrar 0.5'e geldiğini, yukarı doğru, ondan sonra aşağıya inebilir. Yani önümüzdeki ayın mumu belirleyici faktör gibi. Burada ana periyodun ne yaptığını ancak bu şekilde çözebiliriz. Bu ayın mumunu yeşile çevirirse yukarıdan artık buranın kırılımını beklememiz gerekir. Kırılırsa omuz baş omuzu bu bölgede yapacak demektir. Eğer yukarısını kırılmazsa iki senaryo var. Yani ikili dip çalışması yapıp öyle dönebilir. Tam şu an aslında zırt dediği yerde kalmış. Artık burayı kırabilirse aşağı doğru direkt iner. Yukarı dönerse artık buralardan dönüş aramamız gerekir. Veya kırdığı şekil olursa, kırarsa yukarıda omuzun diğer başını, boyun bölgesini burada yapar diye düşünebiliriz. Sert gidiş yapacaksa eğer, bir de şuna bakalım, daha belirgin olsun olayımız. Periyotlardan da yardım alalım. 3 yıllık periyodu açalım. Yani yıllıkta 3 periyodu. Evet, yıllıkta 3 periyotta tabanın altına sarkmışız. Bir alt periyodun tabanı da buralardadır. Şöyle bakarsak şuralara denk geliyor. Evet. 382'nin olduğu yerde bir üst periyodun tabanı var. 3 yıllık periyodun tabanı buradaysa 5 yıllık periyodun tabanı da şuralarda, şu bölgelerde. Altına sarkmışız zaten. O zaman bu fiyat ortalamasının, periyot ortalamasının altına girmesi gerekecek. Yani fiyatı şu an düşürmek için uğraşıyor. Hala düşüş yönlü bir şu an kriter var. Baktığımızda buradan yukarıya tırmanıp yukarıdan en fazla neyi alabilir? Haftalık periyot nerede? Evet. Haftalık periyot burada. Haftalık periyodun evet şuraya kadar gelme şansı var. Evet, fiyatın ikili dip çalışması gibi gözüküyor olay. Hatta şunun üstüne sarkıp tekrar aşağı dönecek gibi duruyor. Haftalık periyoda baktığımızda olası hareketi o olabilir. Buradan şuraya kadar gelip şu periyot ortalamasını alıp aşağı doğru çekip tekrar yukarı gidecek gibi gözüküyor. Yani burada bir ikili dip çalışması göreceğiz gibi. Şurada da artık iğne şeklinde görebiliriz ucun birini. Evet. Şuraya bakalım. Şu yukarıda kalıyor. Evet. Bu şekilde halledecek gibi duruyor. Periyotlarımızda şöyle baktığımız zaman zaten haftalıkta bozulmuş. Haftalık bozuk, bir yıllık bozuk. Sadece 3 yıllığın içinde hareket ediyoruz. 3 yıllığın altına inmişiz. Bir yukarıya şu bölgeye gelip tekrar geri dönme olasılığı bile var. Baktığımız zaman ama bu kadar düşüşten sonra tekrar yukarı yapıp tekrar aşağı yapması olası değil. Buradan dönmek isterse direkt dönmek ister. Şuradan periyotlarımızı kapatalım. Evet. Şöyle hepsini kapatalım. Bir de nereye bakalım? Fibonacci
Fibonacci çemberine bakalım ne var ne yok diye. Evet, çemberlerimizi, Fibonacci'lerimizi açalım. Şöyle katlar arası dirençlerimizi görelim ne yapıyor diye. Hangi dirençte şu an? Evet. Gördüğümüz kadarıyla şurada 236 geçilemeyen bölge. Evet. Buranın geçilmesi gerekiyor yükseliş başlayacaksa. Şurada bizim 236'mız geçiyor. Peki fiyat buraya gelir mi? Evet, gelebilir. Şuraya kadar gelebilir. Kanallarımız nereden geçiyor? Evet, biri buradan geçiyor. Evet, biri buradan. Evet, demek ki şu bölgeye bir etiket koyalım. Evet. Burada direkt aşağı salabilir. Şuranın kırılması gerekiyor. 236'nın kaçıncı kat orası? 19. kat mı? Şöyle bir yakın uzaktan bakalım kaçıncı katmış. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, 19. katın desteği oluyor artık burası. 19. katın burası direnciydi. Bu üstünden geldiğimiz için destek olacak. Yani 18. katın içerisinde 19. katın direnciyle destek alacağız. Evet. Evet, hedef burası gibi gözüküyor şu an. En son hedef buralar. Peki burada direkt mi gelecek? Yani bu ay gelemezse önümüzdeki ayın mumuyla gelir. Yörünge olarak burası gözüküyor şu an. Evet. Bu ay gelirse tekrar 0.5'e, bir dahaki ay 0.5'te açtığı mumla 618'i test edecek. Tekrar aşağı. Ondan sonra tekrar buraya kadar çeker sanırım mumu. Veya şu kanalın üzerine kadar çeker. Yani 2 aylık mumumuz var elimizde. Yani şu mumumuz her şeyi belirleyecek gibi gözüküyor. Evet, burada açılacak mum önemli. Şurada bunu buraya kadar getirip burada açıp tekrar yukarı çıkıp tekrar aşağı salıp buradan üzerine kadar çekebilir. Gövdeyi burada oluşturabilir. Tabii bunlar hep öngörü, afaki şeyler. Fibonacci'si de aynı şeyi söylüyor. 236'ya kadar gelebilir diyor. Çünkü 764'ten düşerse 236'ya kadar gelir. Burada tabii ki bu yükselişten sonra, yani bu düşüşten sonra fiyatın şuna bakarsak alınır mı? Tabii ki bunun için bayağı analiz etmek lazım. Bilançoları, şunları bunları, yani şirketin durumunu göz önünde almak lazım. Burada tavanlarımıza baktığımızda 1 yıllık ve 3 yıllık tavanları görüyoruz şu an. Yani 1 yıllık tavan aşağı inmiş durumda. Şuradan bakarsak evet. Evet. 1 yıllık tavan gördüğünüz gibi
Şuralarda burada bir yıllık tavanın olması fiyatın bu bölgeye kadar gelebileceği manası taşır. Yani tavan burada. Ufak bir harekette tekrar bu bölgeye çıkar. Bir hacim bulmasıyla bu bölgeye test edilebilir. Evet, bizim fazla bir söyleyecek bir şey yok burada aslında. Bir de şuradan şuna bakalım. Evet, 3 yıllık tavanımız da burada. Yani 3 yıllık ve 1 yıllık tavanlarımız burada, bu bölgede. Yani fiyatın her halükarda eğer destek bulursa, hacim bulursa bu bölgeye çabuk tırmanacağı söz konusu. Yani 20. katlara kadar gidişi olabilir. Burada 1 yıllık, 3 yıllık, şurada 5 yıllık olduğunu düşünürsek 8 yıllığa dokunup tekrar yukarı dönecek gibi duruyor. Yani 1 yıllık tavan ve 3 yıllık tavan yukarıda. Şurada da 5 yıllık tavanın olduğunu düşünürsek şu bölgede 5 yıllık tavan olduğunu düşünürsek fiyat onları burada birleştiriyor ve ondan sonra yönünü de yukarı çevirebiliyor. Yani şu bölge hacim bulunduğunda 20. katlar fiyatın hedefi olacaktır. 20. katın üzerine çıkmak isteyecektir. Bir de isterseniz şuna bakalım. Fiyat hangi periyotta yapıyor hareketi? Evet. Şuradan baktığımızda 8 yıllık tabanı oluşturmuş. 8 yıllık taban onu bu bölgeye kadar getirmiş. Burada 8 yıllığı artık sıfırlamış. 8 yıllığın yükselişini yaparken burada 13 yıllık taban oluşmuş. Onun da gücünü de kullanarak 13 yıllığın düzeltmesinin içerisinde, yani burada 13 yıllık taban oluşturuluyor. 13 yıllık taban oluşturup tavana kadar gitmek isteyecektir. 13 yıllığın tavanı burada. Burada 13 yıllıkla taban oluşturduğu için yukarıya kadar aynı 13 yıllık periyotla hareket edecek. Peki buna bir de şöyle bakalım. Hatta şunların çoğunu kapatalım. Bir de yalın halde bakalım fiyata. Evet. Kapatalım. Evet, şuradan açacağımız yıllık Fibonacci'sine bakalım bir. Şunu da kapatalım. Evet, şunu açalım. Evet, yıllıkta Fibonacci'si bu. Baktığımız kadarıyla burada, gördüğümüz kadarıyla şöyle netleştirelim. Evet. En kalın olan burada nereden dönülmüş? 764'ün üstüne çıkılmış. Alt periyotta 618'den dönüş yapılmış. O periyodu bulalım. Şunu bir kapatalım. Bir yapalım. Evet. Diğerini de büyütelim. Tamamdır. Tabanımız burada. 236 burada. 236'ya denk geliyoruz mu? Ona bir bakalım. Evet. Altına bir iğne sarkıyor. 236'nın gördüğünüz gibi 236 burada. Burada bir iğne göreceğiz. Tekrar 236'nın üzerine çıkacak gibi. Şunları kaldıralım. Evet, buradaki hareketimiz yukarıya gidilmezse direkt aşağı doğru bir iğne söz konusu.
Şu iğneyi attıktan sonra yukarı dönecek. Fiyat buranın üstüne atıp tekrar yukarılara dönüp buralarda omuz başı omuzu bitirip yukarı dönecek gibi duruyor. Evet, şu an 236 gözüküyor. Yani bu da ikinci periyotta, ikinci döngüsel zamanda, pardon, birinci döngüsel zamanda ikinci periyot desteği oluyor. Buraya kadar gelmeyi düşünüyor fiyat. Evet, anlatacaklarımız bu kadar olsun bugün. Bektaş'ı analiz etmeye çalıştık kendi tekniğimizle. Fazla incelemedik süre uzamasın diye. Farklı şeylere de bakabiliriz. Çok uzadığı için gerek yok. Burada şimdi gözüken 236'ya kadar ineceği, oranın da altına sarkacağı ve burada belirttiğimiz kanal yapımız olan, evet, taban yapacağı, yani birinci döngüsel zamanda en düşük periyotta ve ikinci döngüsel zamanda en küçük periyotta, yani hem yükselende hem yükseleninde hem de o anki periyodunda taban yapıp yukarı döneceği, yani birinci periyot, birinci döngüsel zamanın en düşük periyodu bu, yükseleni de bu. Bu ikisinin tabanlarından dönecek gibi gösteriyor olasılık. Tabi bunlar hep öngörüler. Hiçbir zaman fiyat bunu yapacak değil. Bunu gelecek gösterecek. Yani alım ve satım tavsiyesi değildir bunlar. Evet, artık bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hektaş'ı ele aldık. Herkesin korkup da analizini yapamadığı Hektaş'a analiz yaptık. ZM tekniğini Hektaş için uyguladık. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Монголдар